Kendisi Tevekkül Vakti Instagram sayfasının yöneticisi. Sayfayı 10 yıldır yönetiyor tek başına. Yakın zamanda 1 milyon oldu. Sizlerle de Sedat'ı tanıştırmak istedim. Sedat, sayfamıza hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Sedat, 1 milyon büyük bir sayı. Neler yaşadın? Hangi yollardan geçtin? Bu sayıya nasıl geldin? Bana anlatır mısın? Tabii yaklaşık 10 sene oldu. 2014 yılında açtım bu sayfayı. İnsanlara güzel şeyler aktarmaya çalıştım. Güzel şeylerden bahsetmeye çalıştım. Herkesin böyle sıkıntılı, bunalımlı dönemlerinde onları güzel sözlerle, onları tekrardan hayata tutunmalarına vesile olacak sözler paylaşmaya çalıştım. Tabii 10 sene büyük bir sene. Özen istiyor, azim istiyor. Bir de biz tabii ki ne olursan ol gel felsefesiyle şucu bucu kavramlarından ayrılıp herkesi sayfamızda çatı altında toplamaya çalıştık. Tabii bu 10 sene boyunca türlü insanlarla tanıştık. Farklı tecrübeler yaşadık. Beraber güldük, beraber ağladık. O sırada bir mobil uygulama yaptık. Oradan yaptığımız mobil uygulamadan attığımız bildirimlerle de insanların hayatlarına dokunmaya çalıştık. Onlara yön vermeye çalıştık. Bize babamızın vefat ettiğini söyledi. Ölüm kağıdını imzaladık. O arada sen arıyordun beni telefonla. Ondan sonra açamadım. Ya mesaj attım ya sonra açtım. Sana söyledim. Mesaj attın. Babam öldü dedi. Sana söyledim orada babama vefat ettiğini. Sonra biz yani yaklaşık 10 dakika boyunca konuşamadık. Duygusallaştık, zorunlu bir ara vermek zorunda kaldık. Kolay değil, dediğimiz gibi çocukluk arkadaşı. Bugün çocukluk arkadaşım Sedat Sevinmiş'i ofisinde ziyaret ettim. Kaç yıl oldu Sedat? 30 yıla yaklaştı. Tabii 96'dan 27 yıl olmuş. 27 yıl olmuş. 27 yıla dayanan bir dostluğumuz var. Kendisi Tevekkül Vakti Instagram sayfasının yöneticisi. Sayfayı 10 yıldır yönetiyor tek başına. Yakın zamanda 1 milyon oldu. Sizlerle de Sedat'ı tanıştırmak istedim. Sedat, sayfamıza hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. 1 milyon takipçi büyük bir sayı. Nasıl geldin? Neler yaptın? Hangi yollardan geçtin? Hangi aşamalara? Hangi zorluklara? Biraz anlatır mısın Sedat bize ve takipçilerimize? Tabii yaklaşık 10 sene oldu. 2014 yılında açtım bu sayfayı. İnsanlara güzel şeyler aktarmaya çalıştım. Güzel şeylerden bahsetmeye çalıştım. Herkesin böyle sıkıntılı, bunalımlı dönemlerinde onları güzel sözlerle, onları tekrardan hayata tutunmalarına vesile olacak sözler paylaşmaya çalıştık. Tabii 10 sene büyük bir sene. Özen istiyor, azim istiyor. Bir de biz tabii ki ne olursan ol gel felsefesiyle şucu bucu kavramlarından ayrılıp herkesi sayfamızda bir çatı altında toplamaya çalıştık. Tabii bu 10 sene boyunca türlü insanlarla tanıştık. Farklı tecrübeler yaşadık. Beraber güldük, beraber ağladık. O sırada bir mobil uygulama yaptık. Oradan yaptığımız mobil uygulamadan attığımız bildirimlerle de insanların hayatlarına dokunmaya çalıştık. Onlara yön vermeye çalıştık. Ne bu mobil uygulamanın adı ne? Tevekkül Vakti mobil uygulama. Nereden giriliyor? Tam olarak söyleyin de. Apple Store'da, Google Play'den indirilebiliyor ücretsiz bir şekilde. Ben biliyorum da hani takipçilerimiz indirmek Tabii. isterse dedin. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebiliyorlar. İçeriği geniş bir kütüphane gibi aynı zamanda. Kütüphane gibi ücretsiz. Aynen öyle, doğrudur. Bu bildirimlerle gelen içindeki bilgileri okuduğu zaman insanlar güzel şeylere vesile oluyor. Onun dışında tabii ki 1 milyon çok büyük bir sayı. İslami bir kitle, İslami bir platform. Bütün paylaştığımız bilgileri araştırıp paylaşmaya çalışıyorum. Çünkü bir insan bir yemek yediği zaman, gıda zehirlenmesi geçirdiği zaman midesini yıkadığında ondan kurtulabiliyor ama yanlış bir İslami bir terim, yanlış bir bilgi verdiği zaman insanların bütün hayatını etkileyecek şekilde siz de onları yanlışına aslında ortak olmuş oluyorsunuz. Vesile olmak istemiyorsunuz. Tabii ondan dolayı dikkatli bir şekilde araştırmalar yapıp düzgün paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. Şöyle bir şey, isim vermeyelim buradan, ben biliyorum. Seninle beraber başlayanların çoğu 100 bini bulamadı. Hani çok fazla gidenler 300 bini buldu. Sadece sayfa olarak gidip bu sayıyı bulsan 1 milyonu, ona da eyvallah, ama yanında bir sürü ek işler yaptın, ek yatırımlar yaptın. Onlardan da biraz bahseder misin? Ve sayfa nasıl herkesin önüne geçti? Yani şöyle, önce ben kendim beğenmem gerekiyordu. Görsel olarak insanlara hitap etmemiz gerekiyordu. Aslında Instagram ilk kurulduğunda 2011 yılları gibi bu Instagram çıktı. Yani daha popüler oldu aslında, 2006 yılında çıktı ama Instagram aslında bir fotoğraf paylaşım uygulaması. Depo. Tabii aslında bir fotoğraf deposu gibiydi. Yani fotoğrafların kaliteli, insanların gözüne güzel bir şekilde hitap edebilecek şeyleri paylaşmamız lazımdı. Onların da altına bazen fotoğrafların üstüne güzel anlamlı yazılarla, bazen güzel fotoğrafların altına anlamlı yazılarla insanların kalplerine tesir edecek yazılar paylaşmaya başladık. Şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Mesela hani ben kendimizden, seni tanımamdan yola çıkıyorum. 30 yıla dayanan bir dostluğumuz var. Bir şey yaptığın zaman hep en iyisini, bizden iyiydin. Yani görselin bizden iyiydi. İşte görselle hafızayı birleştirmen bizde iyiydi. Görselle yazıyı birleştirmen bizde iyiydi. Renk uyumun bizden iyiydi. Belki o bir yetenek miydi acaba Sedat? Yani şöyle, güzel bir alanda hizmet ediyorsun ve güzel şeyler yapmak zorundasın. Yani misal veriyorum, bir ayet paylaşırken çok farklı resimler de paylaşılabiliyor ama bunu Allah'ın verdiği bir mesajsa bunu düzgün bir şekilde insanlara aktarmak lazım. Onun için birçok şeyi
Yani biz fotoğrafta logomuzu koyacağımız yere kadar itinayla ayarlıyoruz görseli ki çünkü insanlar aslında öğrenme stillerine baktığınız zaman insanların en çok öğrenme yüzdesi görmeyle öğreniyorlar. Sonra duymayla öğreniyorlar. Yani ilk etapta insan bir fotoğrafa baktığı zaman görsel hafızası onu algılıyor. Ondan dolayı ne kadar güzel fotoğraflar paylaşılırsa ve o fotoğraf yazıyla da bir araya gelirse akılda kalıcılığı bunun daha güzel oluyor. Ve şimdi işte müzik ekleme gibi reelslerde ya da normal videolarda öyle özellikler de çıktı. Onlarla da böyle paylaşımlara uygun alt tarafa müzik de eklediğiniz zaman hem görsel hafızaya hem işitsel hafızaya yardımcı olabiliyorsun. Bunun da etkisi daha da çok artmış oluyor. Şöyle söyleyeyim, yani isim vermeyeceğim gene. Instagram sayfaları kopyala yapıştır yapıyor. Sende hiçbir şey kopyala yapıştır değil. Arka fonta kadar kendin özel programlarda yapıyorsun. Logonu yerleştireceğin yere kadar çalışmışsın. Nerede olması lazım, göze nasıl hitap edecek, beyne nasıl hitap edecek. Yani hiçbir şey tesadüfen yapmıyorsun. Şöyle tabii ki bu bir anda olan bir şey değil aslında. Benim renk psikolojisini araştırmam. Hangi renk hangi psikolojiye iyi geliyor? Mesela onlarla da. yeşil renk neye iyi geliyor? Mavi renk neye iyi geliyor? Beyaz, siyah. Mesela siyah matemdir. Mesela mavi insana ferahlık verir. Gökyüzüne baktığı zaman insana ferahlık verir. Senin de videolarında mesela sen de drone'la çekimler yapıyorsun. İnsan onları izlediği zaman daha böyle kendini hissediyor. Yani bunun aslında bir fotoğraflardaki dediğim gibi renklerin uyumu, yazıların uyumu, bu paylaşımlardaki Türkçe dil kurallarına uygunluk. Yani aslında tamamen bir bütün ve insan psikolojisini biraz da anlamakla iyi anlamaktan da geçiyor. Şöyle tabii ki biz de alıntılar yaptığımız oluyor. Alıntılar yaptığımız zaman o sayfaları alıntıdır diye onlara ekliyoruz hak geçmesin diye. Görüyorum onu. Bizden de çok fazla kişi alıyor, alabilirler. Problem yok. Maksat insanlara vesile olmak, yardımcı olmak. Hani onların bir umutsuzluk çukurundan çıkarıp umuda yönlendirebilmek aslına bakarsan. Öyle bir şey oluyor. Bazen hani bir çukurdaki insanı girer çıkarırsın veya ip atar çıkarırsın. Bunlar hani fizik şeylerdir. Bazen bir yazını okur, bir sesini duyar. Yani onlar da farklı şeyler. Şöyle söyleyeyim. Mesela mobil uygulamayı yapalı yaklaşık 5 sene oldu. İç tasarımı, iç dizaynı, içeriği tamamen bana ait. Logonun da tamamen dizaynı bana ait. Hiçbir şeyde hiç kimseden bir pay yok. Tek başına yaptığın şey. Tabii yani tamamen tabii ufak tefek rötuşlar yaptırdık profesyonel kişilere ama logonun tamamen alt resmi, üst resmi, WoW logonun içindeki WoW olsun, isim olsun. Tamam bizimle alakalı. Burada tabii şu var mesela az önce de senin de söylediğin gibi mesela yaklaşık 5 sene oldu mobil uygulama yapalı. Şu anda geçen de baktığım zaman dünya çapında 800 bin indirmeye ulaştığını gördüm. İslami bir platform için 800 bin indirme dünya çapında bu bütün ülkelerin toplamından bahsediyorum. Şu an Apple Store'larda ilk 5'lerde geziyor mobil uygulama olarak. Tabii Android'lerde de aynı şekilde Google Play'lerde 5 üzerinden 4.92 ortalamayla en iyi İslami uygulamalardan biri. Burada mesela günlük bazı bildirimler atıyoruz. Bazen 10 tane, bazen 15 tane. Bu bildirimleri bile mesela saatlerine göre özenle hazırlıyorum. Mesela her gün Allah'ın bir ismiyle başlayıp akşam olduğu zaman insanları iş yoğunluğunda orada işte yine büyük zatların Mevlana olsun, işte Şems-i Tebrizli olsun ya da işte büyük İslami zatların sözlerini insanlara bir nebze olsa o anki durumlarını hafifletmek amaçlı. Sonra insanlar tabii akşam evlerine gittiği zaman yemeklerini falan yiyorlar, ellerine telefonları aldığı zaman kimi o günkü iş stresini düşünüyor. İşte bu geçim kaygısı nasıl olacak, bu işi nasıl yapacağız, bu evi nasıl alacak? Orada bizim itinayla düzenlediğimiz bildirimlerden bir anda geldiği zaman işte mutlaka bu işten de bir çıkış yolu vardır. İşte sabret, mutlaka bu da geçecek tarzında. Çünkü insanlar gündüzün koşuşturmacasında bu bildirimleri çok fazla dikkate alamıyorlar ama gece gönderdiğimiz bildirimleri özenle seçiyoruz. Mesela dertli bir şekilde uyuyamayan bir insana bir anda bildirim gittiğinde Allah seni dertlerine kavuşmuş bir şekilde sabah uyandırsın diye bir bildirimi insan okuduğu zaman mutlu hissediyor ve bu bizim attığımız bildirimler aynı anda tam 125 bin kişiye gidiyor. Yani bir bildirim aynı anda herkese aynı bildirim aynı saatte gidiyor. Şimdi ben biliyorum da takipçiler de duysun diye soruyorum. Mesela bir yerde oturduğun bildirim attığın zaman bildirim sesi duyduğun oldu mu? Hani... Şöyle hiç tanımadığım bir ortama girmiştim birisiyle tanışmak için. Orada sohbet ederken bir baktım tevekkül vaktinden bildirim geldi. Orada tanışmıştım kendisiyle. Sonra o bildirim konusu açıldığı zaman o uygulamayı benim yaptığım falan söylediğimde şaşırdı. Çünkü tabii 125 bin kişiye aynı anda bildirim gitmesi büyük bir sayı gerçekten. Çünkü mesela Instagram'da bir paylaşım yaptığımız zaman insan onu görüyor, göremeyebiliyor. İşte Instagram'ın algoritmasına göre Instagram onu karşısına çıkartıyor veya çıkartmıyor ama mobil uygulamadan bir atılım bir bildirim direkt telefonuna bildirim olarak düştüğü için
onu hiçbir şekilde kaçırmıyorlar ve bütün bildirimleri aslında okuyabiliyorlar. Yani Instagram'dan seni takip ediyor olsa bile mobil uygulamada da indirsin. Oradan algoritmadan kaçırsa bile Tabii aynı siteden paylaşımları yakalar. yapmıyoruz ama yani normalde bildirimdeki göndereceğimiz karakter sayısı sınırlı olduğu için orada da en anlamlı, en düzgün bildirimleri seçip insanlara göndermeye çalışıyoruz aslında. Birçok konuda da mesela sayfamız öncü oldu çok şükür. Yani bizim paylaşımlarımızı ben birçok yerde görüyorum. Dualar alınıyor, sözler alınıyor, paylaşımlar alınıyor. Şimdi yaklaşık 2-2,5 aydır Reels videolarına başladım mesela ben de. O çektiğim videolardaki sesleri de kullanıp başka kendi videolarında kullanan insanları gördüm. Yani aslında tabii şu var, ne kadar güzel şeylere vesile olursak bizim için de o kadar iyi. güzel oluyor. O da bize çok güzel bir hissiyat veriyor. Bizi de daha da çok teşvik ediyor aslında. Ben yaklaşık 2,5 ay önce falan buraya gelmiştim. Her zaman bir YouTube fikri vardı aklımda. Nasıl söyleyeyim? Hani yüzümü göstersem nasıl olur? İnsanlar ne der? Hani hep ne der deriz ya her şey için. Ondan sonra 2,5 ay önce falan geldim buraya. 2,5 ay mı oldu? 2 ay mı? Aşağı yukarı evet. 2 ay civarı oldu. 2 ay civarı oldu. Sedat da bayağıdır ben diyordum. Reels çek, sayfanın sayısı yüksek. Hani bu potansiyel sende var. Sedat da biraz öteliyordu. Yani diğer işler var diyordu. Bildirim sayfaları var. İşte tevekkül vaktine mobil bildirimler üretiyor. Yani zaman yok diyordu. Sedat burada Reels'e başladı ondan sonra. Belki bir gün yayınlarım size. Hala duruyor, silmedim. Dedi gel sana da bir Reels çekelim. Ben ondan korkuyordum bana çeker diye. Yani bu şekilde geçip kamera karşısına geçmek, konuşmak o kadar zor geliyor ki. Şu an bile zorlanıyorum. Hani şu an bile tamam oldum diyemem size. Sedat dedi ki yaparsın dedi. Sedat'ın böyle değişik bir şeyi vardır. Hani hiçbir zaman olumsuz yaklaşmaz insanlar. Hani bana daha da olumlu yaklaşır. Çocukluk arkadaşım sonuçta. Dedi sen yaparsın dedi. Gel yapalım. Ondan sonra yaptık. Dediğim gibi hala duruyor telefonda. Burada yaptık. Hatta birkaç denemede yaptım. Ben çok iyi oldum. O da tartışılır. Ondan sonra ben Kars'ta yaşıyorum biliyorsunuz. Kars'a geri döndüm. Sonra Sedat'ı aradım. Sedat dedim ben video çekeceğim dedim. Kendi kendime yapacağım falan. Yani ekonomik durumda ortada böyle hani drone alındı, gimbal alındı, ekipmanlar alındı. Yani her şey bir para biliyorsunuz yüksekliği, harcamaları. Sağ olsun Sedat da bana o konuda da maddi olarak da destek oldu. Yani bayağı ekipmanı kurduk, bu işe başladık. Çok teşekkür ederiz Sedat. Rica ederim. Çok da güzel şeyler yapıyorsun. Çok Özellikle drone'un da çekimlerine girmesinden sonra her videon bir adım daha ileriye taşıyor ve şöyle de çok güzel bir şey var. Mesela sen Kars'ta yaşıyorsun, yıllardır orada. Mesela Kars'ı anlatırdın, biz bilmezdik. Mesela kar görüntülerini bize gönderdin İstanbul'da kar yağmazken. Biz onları izlerdik. Şimdi Kars'ta o kadar güzel yerler olduğunu gördük. Ve onun dışında başka illere gidiyorsun. Mesela Artvin'deki çekimlerin. Yani hakikaten böyle bir baktığın zaman cennet gibi yemyeşil her taraf. Göl vardı yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şey vardı. Onu sayfamızda paylaşmıştık. Türkiye'deki ilk camiye gitmiştin. Kars'ta neresiydi orası? harabelerindeydi. Ani harabelerinde Türkiye'nin ilk camisiydi yanlış İlk hatırlamıyorsam. camidir doğru. Mesela o çok anlamlı bir şey. Yani belki hani izleyicilerimiz de bilmiyordu. Belki bizim sayfamızdan da izleyenler olacaktır. Ani harabeleri videosunu mutlaka girip izlesinler. Hani harabeleri videosu. Orada yani Türkiye'de yapılan ilk camiyi çekmiştin. Çok da güzel, şirin bir camiydi. Yani bu şekilde tabii ki teknolojinin ilerlemesiyle bu şekilde senin insanlara uzaktan hizmet vermen çok güzel. Ve de sen zaten normalde de daha asıl videolarını çekmedin. Dağlara çıkıyorsun. Kars'ın dağlarına, Ağrı Dağı'na falan. Karda da çıkıyorsun. Onları da merakla bekliyorum. Kışın. Aslında tabii senin de bir hayatının bir şeyi bu. Yansıması. Yolu aslında yansıması. Tabii ben de mesela biliyorsun liseden biz seninle arkadaşız. Ben de doğayı, kampları çok severim. Ben de lisede izcilik yapmıştım. Yaklaşık 10 tane Türkiye'de ile gittim. Hatta Kıbrıs'a da gitmiştim. Beşparmak Dağları'na ağaç dikmiştim lisedeyken. Tabii biz de böyle bir doğayı sevdiğim için keyifli izliyoruz. Bir de evlerine misafir oluyorsun insanlar. Çok da güzel samimi sohbetlerle hiç görmediği yerleri insanların tek bir tuşa basarak insanları güzel bir şekilde izletiyorsun. Aslında hani video çekmek, hani ışığı ayarlıyorsun, drone ayarlıyorsun, sesi ayarlıyorsun. Zaman zaman hani 100 videom sonra daha iyi olacak. İlla ki geliştireceğiz kendimizi. Tabii. Şu an ben kendimi yeterli görmüyorum. Zaten yeterli gördüğün an bence durduğun an olur. Bir de şöyle bir şey var Sedat. 5 yıldır Kars'tayım. Evet dağlara çıkıyoruz, kamp yapıyoruz, piknik yapıyoruz, dolaşıyoruz ama yani böyle insanlara değmemiştim. Bu kadar dikkatli köyleri gezmemiştim. Bu bana da farklı bir bakış açısı getirdi. Örnek veriyorum kışın bir kulübe buldum kendime. Sana attım fotoğrafını biliyorsun. Hı hı. Orada böyle bir kış videosu yapacağım. Kar videosu, sessiz video düşünüyorum. Bu ara biraz sessiz videodan gitmeyi düşünüyorum. Hani 2-3 tane şey var aklımda, çizgi var. Ya gidiyorsun insanlarla muhatap oluyorsun. O insanlar seni o kadar güzel karşılıyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar, sahip çıkıyorlar. Hani çekim esnasında üşürsen diyor, gel evde ısın diyor sobanı kurana Çok kadar. güzel. Yani o şeyi ben de farkındayım. Kars'ta evet görüyorduk ama hızlı geçiyorduk.
Yani şey gibi, Ülkemizdeki insanların sıcaklığıyla daha çok karşı güzel karşıya Kars'ın kaldım insanları aslında. o konuda iyi. Birçok bence her yerde biraz da seninle alakalı. Tabii Hani sen iyi olursan herkes iyi aslında. bu örnek veriyorum, batıda bir yere de gitsen kendini güzel bir şekilde izah etsen kendini anlatırsın. Şey yapıyorum, örnek veriyorum. Mesela bir yerde bir ev gördüm. Bahçesi çitlerle çevrilmiş. Arabayla yanaşıyorum. O çitlerden içeri girmiyorum bahçeye. Arabayı. Çünkü orada girsen 1-0 geridesin. Tabii. Çitlerden müsaade istiyorum diyorum. İçeriye girebilir miyim? Tabii ya, ne demek diyor. Yani müsaade ne? Ama girsem sıkıntı. Tabii. Giriyorsun, güzel ağırlanıyorsun. Böyle işte şu hayat senin bu şeyin hoşuma gitti. Yansıtabilir miyim? Gel, olduğu gibi yansıtacaksan yansıt diyor. Olduğu gibi yansıtıyoruz. Arka konuşma yok Sedat. Bir şey kuralım, planlayalım. Ama doğaçlama her zaman en güzelidir. Mesela biz bu konuşmada da bir şey planlamadık. Hiçbir şey konuşmadık. Şu an akışına göre program gidiyor. Şeyden hani dediğim gibi o insanlara bir şey desen yansıtamıyor. Ama orada geçen bir çoban diyor kanalı takip edin diyor. Güzel kanal. Daha bir dakika olmuş tanışalım. Hani Güzel. insanlar iyi niyetli. Güzel insanlara değiyoruz. Bilmiyorum, ayrı bir keyif. Buralarda da olur bence. Belki İstanbul'da olmasa, hani sonuçta kimsin nesin bilmiyor adam, evini alamaz. Tabii. Ama buralara da taşınma durumum var. İşte belki seneye Tekirdağ falan gelirim. Öyle olursa beraber de videolar yaparız. Peki Sedat, sonuçta senin takipçilerin de izleyecek, benim takipçilerim de izleyecek. Bu arada kanalımızı takip ederek Sedat'a da bana da abone olmayı unutmayın. Kanalımda anlatmadığın, anlatamadığın ya da ben bunu kanalda sözel olarak yansıtamadım dediğin, paylaşmak istediğin bir şey var mı Sedat? Yani şöyle, tabii senin de içinde bulunduğun bir durum var, onu anlatayım. Babam biliyorsun 1,5 sene falan oldu. 2021 yılının 2 Ekim'inde vefat etti. Allah rahmet eylesin babayı Amin, kaybettik. hepimizinkini inşallah. 1 Ekim'de ben Ayvalık'a gitmiştim. Amcamın oğlunun düğünü vardı. 1 Ekim gece vakti otele girdim. Düğünün olacağı otele. 2 Ekim'de de akşam 7'de düğün vaktiydi. Geç gittiğim için babam da Ayvalık'ta yaşıyordu o anda. Uğrayamamıştım geç saat olduğu için. Ertesi gün bir de o telaşla çıkmışım yola. Takım elbisemi de almamıştım. Gittim Ayvalık'a yakın bir yerden takım elbisemi aldım. Dönüşte de babamı ziyaret ettim. Sonra otele girip işte akşam düğüne hazırlık yapacaktık, amcamızın oğlunun düğününe. Babamı çok kötü gördüm, böyle nefes darlığı yaşıyordu. Baba dedim, sende bir problem var. Seni dedim doktora götürelim. Oğlum dedi, istemiyorum, şu düğün bitsin dedi, ondan sonra falan dedi. Biraz ısrar ettim ama babam hani biraz böyle dedik de istemedi. Kimseye de rahatsızlık vermek istemedi düğün üstü şimdi. Ondan sonra ben de pek bırakmak istemesem de onu otele döndüm. İşte hazırlıklara falan başlamıştık. Babamın yanından ayrıldığımda saat 3.30 falandı. Otele döndük. Hazırlıklara başlarken 5.30'da annem bana telefon açtı. Babamın fenalaştığını, acil ambulans işte çağırmamız gerektiğini söyledi. Tabii benim kaldığım otelle babamın kaldığı yerin arası 10 dakika ama yazlık bölgeler olduğu için herhangi bir sürat da yapamazsınız zaten. Ben yaklaşık 6'ya yakın gitmiştim. Baktım babamın hani kalbi falan atmıyor. Babam vefat etmişti o anda. Ondan sonra tabii bu çok acı bir şey. Yani insan için çok farklı. Hemen ben yoldayken de ambulans aramıştım. Ben gittim. 5 dakika sonra ambulans geldi. Hem işte kalp masajları falan yapıldı. Hemen hastaneye, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. O arada amcam tabii ki haber verdim. Ona da. O da direkt Ayvalık Devlet Hastanesi'ne geldi. Saat 7'ye çeyrek falan var. Babamla içeride kalp masajı yapıyorlar. Saat 7'de amcamın oğlunun düğünü var. Otelde herkes bekliyor. Nikah memuru orada bekliyor. Nikah şahitleri orada. Sadece en yakınlarımız harici, yani yengem harici kimse bilmiyor aslında. Sonra amcam şey dedi. Dedim amca sen git, hani sonuçta oğlun orada bekliyor. Yani nikah şahidi falan, nikah memurunu bekletme. O arada ben bir lavaboya gideyim dedi. O arada doktor çıktı. Bize babamızın vefat ettiğini söyledi. İşte biz kardeşimle beraberdik. Ölüm raporunu imzalamaya giderken amcam dedi ki ben gidiyorum dedi. Ben onun babamın vefat edip etmediğini bilmiyordum. Yani öğrendim öğrenmedim onu bilmiyordum. Biz ölüm kağıdını imzaladık. O arada sen arıyordun beni telefonla. Zaten sürekli seninle telefonda konuşuyoruz yani neredeyse gün aşırı. Ondan sonra açamadım. Ya mesaj attım ya sonra açtım. Sana söyledim. Mesaj attın. Babam öldü dedi. Sana söyledim orada babamın vefat ettiğini. Sonra biz yani yaklaşık 10 dakika boyunca konuşamadık. Zorunlu bir ara vermek zorunda kaldık. Kolay değil, dediğimiz gibi çocukluk arkadaşı. Mutlaka ya Sedat bizde kalıyordu her akşam ya biz Sedat'larda kalıyorduk. Babası da orada oluyordu. Arkadaş gibiydik. Severdi Sedat'ın babası. Sedat'ın arkadaşlarıyla arkadaş olmayı. Böyle belki de biraz genç hissediyor kendini. Yani yaşı çok yaşlı değildi ama bizim yaşlar işte. Oğlunun arkadaşlarıyla takılmayı seviyordu. İyi bir insandı. Yani şunu söyleyeceğim. Dediğim gibi 10 dakika boyunca biz konuşamadan sadece ağladık. Yani sen ağladın, ben ağladım. Aslında beraber gülüp beraber herkesle gülebiliyorsun ama herkesle beraber ağlayamıyorsun. Yani bu çok önemli bir şey gerçekten. Yani gülmek, mesela sosyal medyada dikkat edersen herkesin gülerken fotoğrafı var, gülerken videosu var ama ağlarken Kimse videosu yok. Yani beraber gülüp beraber ağlayabildiğin insan
senin gerçekten gerçek dostundur. Yani bu çok önemli. Mesela bizim tabii ki seninle 96'da tanışmışlığımız var. Yaklaşık 27 sene oldu. Bitti Evet. belki de. Bu dostluklara da tabii burada değinmek lazım. Yani bir dostluk çeyrek asırdan fazla nasıl devam edebilir diye. Tabii ki biz lisede kendi çalışmıyorduk. Ailemizden aldığımız parayla geçiniyorduk. Yani hayatımızı devam ettiriyorduk. Öğrenci hayatı. Ve orada mesela bir tost bile alsak, bir yiyecek bir şey bile alsak bölüşüyorduk. Yani bizim kendi kazancımız olmadığı için herhangi bir çıkar yoktu. Yok. Çıkarsız böyle birbirini seviyordu insanlar o zaman. Tabii ki herkes bu zamanları getiremiyor dostlukları ama bu da tabii iyi günlerinde, kötü günlerinde birbirinin yanında olmak, birbirine moral vermek, birbirine sabretmek. Mesela biz birbirimize nasıl yapıyoruz? Çok fazla istişareler yaptığımız konular oluyor. Aynı zamanda da hani Hazreti Şems de yanlış hatırlamıyorsam bir sözü vardı. Hani dost acı söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyendir diye. Mesela tabii ki biz bunu da aştık. Hani biz birbirimize konuşsak bile orada acı söylemiyoruz ama acı bile hissetsek orada birbirimizin hayrına olduğunu bildiğim için bunu bir eleştiri gibi görmüyoruz. O çıtayı da kaldırdıktan sonra zaten ortadan birçok şey kalkmış oluyor. Ve tabii ki çıkarsız bir dostluk başladığı için de mesela liseden sonra insanlar çalışma hayatına atılıyor. Üniversiteye giden gidiyor. Biz de gittik üniversiteye ama ne oluyor? Kendi paralarını insanlar kazandığı için biraz da işte ben alıyorum, o almıyor, o alıyor, ben almıyorum. Biraz böyle çıkar maddiyata döndüğü için ilişkiler çok fazla uzun sürmüyor aslında. Bizim tabii dostluğumuzun uzun sürmesinin de sebeplerinden biri aslında buydu. İnsanlar dediğin gibi böyle artık menfaat çıkar, hani ne elde ederim. Bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi sosyal medya her şeye benden önce başladın, benden daha bilgilisin ama bir konuda mesela ben o konuda yanlış olduğunu, kötü olduğunu düşünüyorsam, belki ben yanlış düşünüyorum, onu da bilemem. Hani senin gözüne bakamam ben ama ben onu sana net bir şekilde söylüyorum. Hani bu ikaz gibi değil. Hani bazen böyle seçer konuşursun, anlatmak istediğini tam izah edemezsin. Şöyle söyleyeyim sana. Mesela dediğim gibi ben biraz daha senden önce girdiğim için sosyal medyaya. Benim alanımdaki bilgilerim farklı. Senin alanındaki bilgilerin farklı. Mesela ben senin bir yanlışını gördüğüm zaman sana bunu söylemezsem aslında sana kötülük yapmış oluyorum. Yani burada belki çekememezlik de devreye girebiliyor ama ya Onur bak burada bunu yapsan daha güzel olmaz mı diye sana yaklaştığım zaman sen de farklı bir bakış açısı. Çünkü her zaman içinde olduğumuz durumu dışarıdan biri baktığı zaman daha farklı gözle bakıp değerlendirebiliyor. Onun için aslında burada mesela hani büyük zatlar öyle dermiş. Hani bana hatamı söyleyen insanlarla benim etrafımda olsun. Çünkü bizim her insanın hatası vardır. Her insanın yanlışı vardır ama bizim gerçek anlamda bizi düşünüp hatalarımızı düzeltmemizi söyleyen insanlar aslında bizim iyiliğimizi düşünüyordu. Çünkü yanlış vardır ortada. Belki o an içinde biz o ortamın içinde onu fark edemeyebiliriz. Ama onu bize söylediği zaman birisi biz de hatamızı düzelttiğimiz zaman aslında bir basamak daha yukarı çıkmış oluyor ve kendimizi de aslında bu şekilde geliştirmiş oluyoruz. Ben sana yalan söyleyerek ya sen burada yanlış yapıyorsun tamam güzel devam et dersen bu yanlış olur. Bu yanlış bir şey. Kendi kendimizi kandırmış oluyoruz aslında. Ama hani insanlar şöyle demiyor. Örnek veriyorum. Bu videonun şurası diyor, güzel olmamış. Şey demiyor mesela, ben çok samimiyetim olmayan bir adama aslında bu iyiliktir. Ama o senin iyilik değil de böyle bir yargılama gibi yapıyor. Ben derim ki bak izledim videonu. %99'u çok güzel ama şurada sanki ben öyle düşündüm, sen ne dersin? Bunu dediğin zaman o adam kale alır. Ama dersen ki şurası kötü. Ya bir de güzel de, olmuş de, eline Tabii. sağlık de, ben yapamam de. Ya ister beğen ister beğenme. Yani herkes yapamaz. Herkes kameranın karşısına geçip konuşamıyor veya hiç yolda tanımadığın bir adamı buna ikna edemezsin. Birinin köyüne gidip çekim yapamazsın Sedat. Tabii. Yani elinde gimbal'ın işte telefonunu tutacağı, Yanlış anlaşılır olmaz. Bir de tripodun, o aynen. taraflar sizin o taraflar hassasiyetleri daha yüksek insanlar, Hassasiyet Anadolu daha insanları yanlış anlaşılabilir, yanlış algılanabilir. Onun için tabii ki her zaman izinle ve düzgün. Yani şöyle dediğin gibi yani eleştirisel bakmak ya da eleştiriyi kabul etmemek de aslında burada biraz ego ile alakalı bir durum. Hani biz sanki çok iyi biliyoruz da eleştiriyi kabul etmiyoruz. Biz süperiz değil. Mesela tabii ki ben 9-10 senedir sosyal medyadayım. Birçok kişiye bilgilerimi aktardım. Yani benim vesilemle birçok kişi sayfa kurdu. Evet evet. Biliyorum, ben Hani biliyorum. yüz binlerce takipçisi olan sayfalar var benim teşviklerimle. Yani şu var. Hala bana insanlar bir şey söylediği zaman ben onu dikkate alıyorum. Ya acaba gerçekten öyle mi deyip şöyle bir bakıyorum. Ama ben dersem ki ya ben 10 senedir bu işi yapıyorum. Hani sen bana mı öğreteceksin? Daha dün girdim. Böyle bir şey yok. Her şeyi biliyorum diyen insan aslında kapalı insandır. Öğrenmeye kapalı insandır ve Var kendini bir miktar arkadaşımız. geliştiremez. Tabii kendini geliştiremez. Yerinde hani patinaj çeken bir araba gibi yerinde sayar ve kendi lastiklerini yakar patinaj çektiği zaman. Onun gibi aslında. Kendi kendine zarar verir. Senle ben biliyorum, hani dediğim gibi isim vermeyeceğim ama senle aynı dönemde girenlerin en babası 300 bini buldu Sedat. Bak sen 1 milyon devirdin.
Aşağı yukarı. Fazla Ya fazla. tabii bizi geçenler de oldu bizden sonra başlayıp. Ama yani aslında şu var. Tabii ki sayı ne kadar fazla olursa o kadar çok insana daha hitap edebiliyorsun. İşte daha çok kalplerine dokunabiliyorsun. Tabii bu biraz şey var. Yani çoluğumuzdan çocuğumuzdan vakit ayırıp orayla ilgileniyoruz. Yani emek harcıyoruz. Tabii ki herkesin farklı aile hayatları var. Kimi ilgilenebiliyor, kimi ilgilenemiyor. Tabii biliyorsun bizim bölümlerimiz de biraz üniversitede elektronikle alakalıydı. Aslında sosyal medyayla da bağlantılı. Sonuçta internet sistem, mobil uygulama olduğu gibi sosyal medya da bunlarla bağlantılı. Şeyler işte aslında hepsinin birleşimiyle işte tevekkül vakti çıkmış oluyor. Yani şöyle paylaşımlardaki içeriğin kalitesi de çok önemli. Görsel de az önce bahsettiğimiz gibi çok önemli. Birçok şeyin birleşmesiyle aslında insanlar hitap etmeye, gözlerine hitap etmeye, kalplerine hitap etmeye başlıyorsan onlar seni takibe alıyorlar. Yani şu var, görselle bir şekilde çözülüyor ama insanların duygularına, kalplerine hitap edebilince mesela biz bir yazı yazdığımız zaman, biz bir dua paylaştığımız zaman insanlar ağlayabiliyor. Biz tabii ki kimseyi aldatmak için yapmıyoruz ama insanların kendi içlerindeki duygular dışarı vuruyor. Dışarı atıyorlar, rahatlıyorlar. Kapağı ne oluyor? kaldırıyoruz. Tabii ki yani duygusal bir bağ kurmuş oluyorsun farkında olmadan insanlarla. Aslında bu seni biraz daha ön plana çıkartıyor. Bir de şu var. Yani ayrımcılıktan uzak durmak gerektiğini ben düşünüyorum. Ben normal hayatımda da siyasetten ya da diğer şeylerden uzak bir insan olduğum için bu da tabii ki sayfaya yansıyor. Az önce de söylediğim gibi hani ne olursan ol gel. Hani sonuçta biz bu hayatın hakimi de değiliz, yargıcı da değiliz. Ya biri yanlış bir şey yaptığı zaman onu tabii ki uyarabiliriz ama onun cezasını, sevabını yani bizim derler yani senin cennetin yok ya da cehennemin yok ki sen kimsin hani kimseyi yargılayamazsın. Tabii ki bir yanlış yaptığımız zaman mesela sen yanlış yaptığımız ben sana söylüyorum ben yanlış yaptığımızda sen bana söylüyorsun. Birbirimizi ama işte birbirimizi biz yargıladığımız zaman sanki biz o hayatın hakimiymişiz, yargıcıymışız gibi kendi kendimize hüküm verebiliyoruz. Onun için biz sadece elimizden geldiği kadar insanlara şuculuktan buculuktan uzak bir şekilde herkesin aslında bir arada düzgün bir şekilde yaşayabileceğini göstermeye çalışıyoruz bu sayfa vesilesiyle. Yani bizim sayfamızda çok farklı insanlar var, çok farklı kitleler var, ünlüler var, sporcular var, basketbolcular var, voleybolcular var, milli takımlar takip edenler var. Herkes var. Yani çok farklı kitleler. Biz ne zaman ki ayrılırız, parçalanırız işte o zaman bölünürüz. Bizim bir olmamız lazım. Hani Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var. Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz diye. Biz de aslında biraz da bu felsefeyle gitmeye çalışıyoruz. İnsanlara hep bir arada olabileceğini göstermeye çalışıyoruz aslında sayfamızda. Ben hani dediğim gibi nacizane sana fikir vermek olur sadece, akıl vermek olmaz da daha önceden bu videolar için diyordum böyle öteliyordun. Niye öteliyordun? Yani şöyle biz aslında niyetine girmiştim. Biraz da ortama müsait olması. Tabii bir ofise geçtim ben yakın bir zaman içinde. Burada kendi işlerimi daha rahat halledebiliyorum. Bir de ben her zaman inanıyorum yani mutlaka bir şeyin olma zamanı vardır. Ben sadece niyetine girmiştim. Bir şekilde o gün geldiğinde o hissiyat benim kalbime geldi. Artık çekmem lazım. Çünkü ben mesela canlı yayınlar yapıyordum bazen. Tabii kamera kapalı bir şekilde sadece sesimle. Yani Instagram evet, Tevekkül Vakti sayfamızdan canlı yayınlar yapıyorduk mesela. Orada dualar ediyorduk, konuşmalar, içimizden geldiği gibi doğaçlama sohbetler. Çok güzel geri dönüşler oluyordu. Ondan sonra onlar da biraz tabii ki teşvik oldu insanların güzel geri dönüşleri. Ondan sonra öyle bir karar aldık işte. Videolar çekmeye çalıştık. İnsanlara bir şeyler aktarmaya çalışıyoruz. Bir de ben şunu anlatmaya çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Yani insanlara güzel ahlaklı bir şekilde ve güzel bir üslupla anlatmak lazım. Çünkü İslam bir güzel ahlak olduğu için sen ne kadar düzgün bir şekilde konuşursan bir kişi görüp seni örnek alabilirse sen de onun aslında hayatına, sevabına ortak olmuş oluyorsun. Tarzın zaten hani bizden farklıydı. Yumuşaktın, yapıcıydın, konuşman farklıydı. O şeyin vardı zaten Sedat. Yani şöyle tabii ki bu yapıyla alakalı bir durum ama ben her zaman şunu savunuyorum. Tatlı dil yılanın deliğinden çıkartır. Bir de mesela bize böyle kızanlar genel anlamda ben kendimden bahsetmiyorum ama bize kızanlar işte bizi eleştiren sürekli böyle biz iyilik yapsak da kötülük yapan insanlar var ama mesela bir yazı okumuştum. Bir insan akrebe yardım ediyor. Akrep de onu ölümden kurtardığı halde onu sokuyordu. Sonra adam soruyor yani ben seni kurtardım sen beni niye soktun diye. O da diyor ki hani ben akrebim benim fıtratımda bu var. Sokmak var. Yani hani aslında onun bir suçu yok. Ya tabii ki herkesin bir kişiliği var. Herkesin bir karakteri var. Mesela biz tabii ki İstanbul'da doğduk, büyüdük. 3 kuşak aslında ben İstanbulluyum. Bir İstanbul kültürü aldım. Fatih'te benim çocukluğumun bir kısmı geçti. Ondan sonra seninle Bahçelievler'de tanıştık. Lise yıllarımıza falan başladık. Orada oturdum zaten. Yani sen ne kadar iyi olursan, sen ne kadar güzel olursan etrafındaki insanlar da aslında o kadar iyi ve o kadar güzel oluyor. Yani sen kötü bir şeyle insanların karşına geçtiğin zaman onlar da hemen gardını alıyor. Onlar da
iletişime kapalı hale geliyor seninle ama sen güzel bir şekilde insanlara yaklaştığın zaman insanlar sana kapısını açıp buyur ediyor. Senin de işte bunu YouTube platformunda yaptığın gibi sen de bunları birebir yaşayan birisin aslında. İnsan diyaloglarımız ikimizin Tabii de iyi. diyaloglar çok önemli. İlk başta yorumları engelliyordum. Kötü yorumları engelliyordum. Şimdi biri hatta girip bakabilirler. Atma Recep camlar kırıldı yazmış. Şu saniye demiş. Alakası. Onu mesela ben şimdi kendim yorum yapıyorum platformuma. Beğenerek abone olun ya da link atıyorum. Hani abone olmaları için. Onu başa sabitliyorum. Aslında o zaman dedim ki bu vatandaşın dedim yorumunu başa sabitleyeyim mi? Atma Recep camlar kırıldı diye. Ondan sonra dedim yapmayayım. Beğendim. Kalp attım. Yorumları okuyorum bu arada Sedat. Es geçmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii ben bütün yorumları okuyamıyorum. Bazen Yok, sen... bir paylaşımın altında 5000 6000 yorum oluyor ama o tabii ki bu tip yorumlar bizim sayfamıza da geliyor. Ben başlarda çok takılıyordum, işte uyarmaya çalışıyordum. Tabii ki yanlış bir şey olduğu zaman elimden geldiği kadar ikaz etmeye çalışıyorum ama aslında bir insan kötü bir yorum yaptığı zaman o seninle alakalı bir durum değil. O kendi iç dünyasındaki kötülüğün dışarıya vurmasıyla alakalı. Çünkü hani yine Hazreti Mevlana'dan bir örnek vereceğim ama testide ne varsa dışarı o sızar diyor. Yani hepimizin bir iç dünyası var. Hani Mekke desen de, Tekke desen de dön içinde ara diyor ya hani. Her şey içinde. Aynen o şekilde baktığın zaman yani oradaki kötü bir yorumun, kötü bir söylemin aslında seninle hiçbir alakası yok. Kendindeki kötülüklerin dışa vurumunun bir aynası gibi oluyor. Orada aslında tamamen kendiyle alakalı, bizimle alakalı hiçbir durum yok aslında. Öyle olduktan sonra biraz daha böyle yorum kısmından kendimi geri çekmeye başladım. Çünkü herkesin kendiyle bir kavgası var yani. Şeyden korkuyorum. Küfür müfür olursa takipçiler gelip o küfrü okusun istemiyorum. O Tabii bir sorumluluk. dikkat etmek lazım. Şu an yetişebiliyorum. Üye sayım az. Ama yarın çok olduğu zaman yetişemeyeceğim. Orada haklarını helal etsinler. Yani dediğim gibi bak o yorumu yapanın ismini aldım. Hani onun üzerine tıkladığın zaman profiline giremiyorsun. İsmini aldım. Garip de bir isim var. Biraz uzun diyelim. Hani başka bir terim kullanmayayım da. Onu YouTube'un arama motoruna yazdım. Yani bildiğin çocuğu olan 40-45 yaşında normal bir kadın yani. Görüyorsun orada ama hani o kadından o yorum niye çıkıyor acaba? Ya işte dediğim gibi yazmadım. Yani yaşantısında olabilir. Eşiyle belki çocuklarla problemleri vardır. Yani tabii ki sosyal medyadaki herkes sağlıklı bir birey olmayabiliyor. Zaten sosyal medyanın da hayatımıza girmesiyle birçok insan asosyalleşmeye başladı. Ya da işte içindeki her türlü duyguyu dışarıya kolayca vurmaya başladı ama yani onlarla tamamen onların kendi iç dünya aslında onlar kendi kavgalarını biraz da sende kazanmak istiyorlar. Yani belki de orada sana yanlış bir yorum yapıp senin ona cevap vermeni ve muhabbetin daha da uzamasını istiyor. O da ona bir şekilde belki doyurucu bir şey istiyor. Belki tatmin ediyor öyle bir cevap onunla. Yani çok farklı insanlar var. Tabii ki bunlar da mümkün olduğu kadar kötü yorumları bir şekilde ya işte ikaz etmek, bir şey yapmak lazım. Kendi hallerine bırakmak lazım. Yani dediğimiz gibi orada bizimle alakalı bir durum yok. Mesela en son geçenlerde ben bir paylaşım yapmıştım. Bir dua yapmıştım. Instagram'ın yeni Twitter'a rakibi çıkardığı uygulama var orada. Bir dua yaptım sonra birisi yazmış. Hayırdır sen Müslüman mısın? Allah falan ne? Nereden çıktı gibilerinden bir yorum yapmış ama baktım genç bir kardeşimiz. Dua ettim sadece ona. Hani kendince böyle bir yerlere getirmeye çalışıyor. Belki benim ona cevap verip hani bana yanlış bir şey söyleyip ya bak işte biz bu sayfayı işte o bize bunu söyledi, biz onu söyledik, biz galip geldik. Yani dediğim gibi herkesin aslında kavgası kendiyle. Herkesi kendi haline bırakmak lazım. Şey de var, çok güzel insanlar da var biliyor musun? Çok. Bir de çok şöyle güzel bir şey insanlarla var. tanıştık evet. Kendini izah edemiyor. Belki dışarıda konuşacak bir kelime bulamıyor ama o klavyenin başına geçtiği zaman hani o yazmak cesaret kolay geliyor geliyor. sanki evet. Ya Sedat bir şarkı, senin gönderilerini beğeniyorum bu arada. Hani seni tanıyorum ama bir şarkı dinliyorum, beğeniyorum. Hani diyorum ben de video çekiyorum. Bir emek var diyorum. Bir beğeni atayım. Ondan sonra diyorum ki bu adres kalır, o şarkıyı kaldırırlar, yerine bir şey alır. Çok alakasız ama ben biraz çok temkinliyim sosyal medya. Biraz belki de fazla temkinliyim sosyal medya konusunda. Yani tabii şey var, telif hakları olayları falan var. Biraz da dikkat etmek lazım ama sayfa sayıları küçük olunca pek dikkat etmiyor insanlar. Mesela sayfa ne kadar büyürse o benim paylaşımım, o benim müziğim gibi böyle şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mümkün olduğu kadar bu da ne oluyor tabii. Yani biz de 500.000 takipçiyle 2000-5000 takipçi olduğum günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Orada o zamanlar birebir yorumlara yetişebiliyordum ama şimdi o zamandaki takipçi sayısı kadar yorum sayısı olduğu için tabii ki bizim de yaşamımızı devam ettirmemiz gerekiyor şu anda. Herkese cevap veremiyoruz. Otomatik cevaplar bazen şey yapıyor. Ya o tabii ki şey oluyor. Yani mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar insanlara iletişim kurmaya çalışıyoruz. Reels'lerin beklediği etkiyi yakaladı mı? Yani aklından geçene neydi, ne izleniyorsun? Bir şey geçiyor muydu aklından? Şöyle Instagram şu anda
Algoritma olarak tabii ki Reels'lere biraz daha şey yapıyor, değer veriyor, önem veriyor. Reels'leri biraz daha ön plana çıkartıyor. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi insan hafızası önce görsel, sonra işitsel. Yani bir insan orada birini dinlediği zaman, mesela ben birine dua ettiğim zaman kendisi için dua etmiş gibi oluyorum. Yani kişiye özel bir duaymış gibi oluyor. O ona daha çok tesir etmiş oluyor. Ya bu hem görsel hafıza hem işitsel hafıza birleştiği için aslında biraz daha şeyin etkileşimi de artmış oluyor, tesiri de artmış oluyor. Şöyle, benim aslında Reels'lerden hem bu kadar beklentim vardı hem yoktu. Biraz böyle beklentiden uzak olmaya çalışıyorum. Sana da bazen söylüyorum. Yani çünkü beklenti aslında biraz da sınır koymak gibi oluyor. Biz sadece hani elimizden geleni yapıp bırakıyoruz. Aslında hani tevekkül ismi de oradan geliyor. Elinden geleni yaptıktan sonra işini Allah'a bırakmak. Biz bir şeyler yapıyoruz, bırakıyoruz. Tabii milyonlarca izlenen de var. 100.000 de izlenen var sayfalar, ama burada mümkün olduğu kadar hani insanların kalbine bir nebze olsun dokunabilmek benim en büyük amacım yani. Yani normal paylaşımlar yaptın yıllarca, 9 yıl, 9,5 yıl, hani 10 yıla gelene kadar Instagram'da. O insanlara tesir etti. Ondan sonra videolar yapmaya başladın. Yani yüzünü de sevdiler Sedat. O eskiden bence bunları bir yapsaydın şimdi bu 1 milyonda kalmazdı. Onu Yani söyleyeyim, çok daha fazla olurdu. Şöyle söyleyeyim, aslında Allah razı olsun, hani biz sayfadan her zaman çok güzel geri dönüşler aldık. Yani güzel şeyler paylaştığımız için tabii insanlar da güzel yorumlar yapmaya başladı. Ve şu var, yani hani tabii ki hepimize Allah vergisi, Allah güzel bir şekilde yaratmış, ama aslında diyorlar yani bana bakan kendini görüyor. Yani aslında insanlar orada bana baktıkları zaman kendi içlerindeki güzellikleri görüyorlar. Eleştirileri ben her zaman alırım. Çok az da olsa sayfamızı eleştiriyorlar. Bunlar benim için her zaman arttır. Ben takipçilerimin görüşlerine her zaman önem veririm. Ara sıra da sorarım. Neredeyse ayda bir kere sorarım görüş ve önerilerini. Çünkü onların farklı bir gözle bakıyorlar. Orada o yanlışı düzelttiğim zaman beni aslında bir adım daha öte onlar taşıyor. Şimdi ben bu sayfayı 9 senedir tek başıma yönetiyorum, ama kamera arkasında, yani işin arka planında aslında bir sürü insan bu sayfa için emek veriyor. Birbirlerine paylaşımlarını gönderenler, işte hikayelerini paylaşanlar, yorum yapanlar, işte sayfayı takip etmesi için ve tabii onun haricinde biz dua ediyoruz. Onlar da bize çok fazla dualar ediyor. Aslında görünen ben tek kişiyim, ama görünmeyen manevi admin olarak da bir sürü sayfamızı takip eden takipçimiz var. Onlar da aslında sayfanın manevi adminleri olarak görüyorum ben de. Yani senin sayfanın bence, kendi şahsi fikrim, daha çok insanların içine işleme sebebi senin takipçi sayına yakın ya da senin takipçi sayında olanlar, yani bunu bir iş gibi yapıyorlar. 3 kişi, işte sen bilmem neyle ilgileneceksin. Ekipleri var aslında. Sen şununla ilgileneceksin. Ama o biraz nasıl söyleyeyim? Şu an biz yazıp hani şunları koyalım, bunları yapalım, şunları yapalım tarzında gitseydik bu şekilde akıcı bir sohbet dönmeyecekti. O da işlemez gibi geliyor benim içime. Ben öyle düşünüyorum. Yani şahsi fikrim. Yani doğaçlama gitmek her zaman iyidir yani. Şey var tabii, dediğim gibi yani paylaşımlar yapılırken baştan sona kadar, A'dan Z'ye kadar her şeye dikkat etmek lazım. Görsel, yazı, işitsel olarak ve alttaki açıklamalar. Tabii bunun bir sürü detayları var. Daha fazla kitleye erişmek için onların eğitimleri falan var. Onlar ayrı olarak, ama yani mesela ben şey yapmam. Instagram'da şu anda planlama özelliği geldi. Belli bir saatte paylaşım yapıyorsun. O biraz yapay geliyor bana. Ben bakıyorum içimden ne zaman paylaşım yapmak gelirse, ne paylaşım yapmak gelirse onu paylaşıyorum. Ve doğaçlama her zaman daha güzel gittiğini görüyorum aslında sayfada. İnsanların karşısına çıkıyorsun, büyük bir kitle var. Her şeye dikkat etmek zorundasın. Ses tonundan hitap şekline, kelime haznenin genişliğine kadar birçok konuda tabii bununla ilgili kitaplar elimizden geldiği kadar okuyup daha da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ben de orada kişisel eğitimlere katılıyorum. Diksiyon eğitimleri olsun, beden dili eğitimleri olsun. Çünkü dediğim gibi bunların hepsi aslında bir bütün. Hepsini, bütün puzzle'ın parçalarını ne kadar birleştirirsen resmin tamamını aslında o kadar ortaya çıkartmış oluyorsun. İnsanlar, yani sen ne kadar iyi olursan karşı tarafa da o kadar iyi bir izlenim geçiyor. Kaliteli bir iş geçiyor. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Ben bir video izledim. Şeytan Kalesi'ni çektim ben şeyde. Evet, çok güzel. Kars'ta. Teşekkür ederim. O kaleye bir tane grup çıkmış. İsmini vermeyeceğim. Gene bir YouTube kanalı. Şöyle diyor. Bizim diyor tarzımız diyor. Biz hiç sese dokunmayız diyor. Şimdi ben mikrofonumu takıyorum. Ondan sonra editlerken arka plandan sesleri temizliyorum. Hani bayağı bir uğraşıyorum. Bunlar alıyorlar, o sesi olduğu gibi koyuyorlar. Bu diyor bizim tarzımız. Ya Sedat, belli bir çizgin, belli bir tarzın olabilir ama bazı şeyler tarzı olmaz, biliyor musun? Hani dediğin gibi 1 milyon kişiye hitap ediyorsan bazı eğitimler almak zorundasın. İnsanlar bu kısmı hep es geçiyorlar. Ben de YouTube için eğitim aldık, onlara bakıyorum. Hani insanlara daha nasıl verimli olabilirim? İşte ışığı nasıl ayarlarım? Girişi nasıl yaparım? Elimden geldiğince, tabii ilk baştaki gibi değiliz veya son noktada da değiliz. Ama emin ol ki bir yerlere getiriyor. Ama insanlar hiç bunu kale almadan yapıp, yani
sayı yakalayanlar da var. Bence Yani mantıklı değil. vizyon olayı aslında. O biraz da kişinin hani senin hayata bakış açın. Sen çünkü bir şey yaptığın zaman sunumu güzel yapmak istiyorsun. O bende de var. Biraz belki mükemmeliyetçiliğe giriyor ama sonuçta elinde bir malzeme varsa en iyi yemeği yapıp insanların karşısında onu sunmak zorundasın. Tabi bu hayata bakış açısıyla alakalı bir durum aslında. Hani sonuçta bir şeyi paylaşırken normal bir fotoğrafın üstüne de yazıyı normal bir şekilde, mesela bir yazıyı paylaşırken ben paylaştığım fotoğrafın da onu anlatması gerekiyor. Yani hikayeleştirmesi gerekiyor. İnsan hem yazıya hem fotoğrafa baktığı zaman orada aslında bütün taşlar birbirine oturmuş oluyor. Yani aynı şekilde mesela sen de YouTube'a video yüklerken ne diyor? Belirli bir formatta video yüklemek zorundasın. 4K ise 4K, işte 30 FPS, 60 FPS şeklinde. Onun da bir şey olduğu gibi aslında ses de insanların kulaklarına hitap ettiği için güzel bir sesin olması lazım. Patlak vermemesi lazım. Tabii bunlara dikkat etmek lazım. Ya sen ne kadar iyi bir sunum yaparsan vakti zamanı geldiğinde insanların arasından sıyrılıyorsun. Aslında sen az önce sordun, hani bazıları seninle başlayanlar 300-350 binlerde kaldı. Tabii ki herkesin belli bir hayat koşturmacası var, hengamesi var. Herkes elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Herkese bir saygı duyuyoruz. Onları da ben çok fazla destekliyorum. Bizim arkadaşlarımız var tabii ki, elimizden geldiği kadar. Ama sen ne kadar kaliteli bir içerik üretirsen, ne kadar kaliteli bir şey insanlara sunarsan, vakti zamanı geldiğinde onların arasından yavaş yavaş sıyrılıyorsun ve en tepeye doğru gitmeye başlıyorsun. Yani. Ama bu uğraşın bir etkisi var. Örnek veriyorum. Bir yerde güzel görüntü yakalıyorsun. Dur gimbal'a koyayım telefona, sallanma olmasın. Dur kulaklık takayım. Hani adam çıkartıyor, çekiyor Sedat. Bakıyorsun hani o yakalıyor, işte ya ben nasıl olacağım falan, ama dediğin gibi bu mutlaka bir yerde fark edilecek. Çok. Sesin, Zamanla. kaliten. Peki takipçilerin de bunu sana çok soruyor. Ben konuları takipçilerimizle bilmiyormuş gibi bazı şeyleri soruyorum. Hani herkes öğrensin diye. Ben çoğu sorunun cevabını biliyorum Sedat. Kitap, bu tevekkül sayfası nasıl bu hale geldiğiyle ilgili olabilir. Bu benim kendi yorumlarım. Dualarla ilgili bir kitabın olabilir. Kendi hayatınla ilgili bir kitabın olabilir. Yani belli bir büyük bir, farkında mısın bilmiyorum, büyük bir kitleye hitap ediyorsun. Ne planın falan? Aslında sen benim hayatım hani A'dan Z'ye biliyorsun. Ben biliyorum. Tabii gençliğimizle beraber geçti. Yaşadığım zorlukları, yani hayatımda büyük zorluklar yaşadım. Hani ben bunu sana anlattığımda, babamın ölümü hariç, sana anlattığım zaman ağlıyordum. Yani duygusal insansın sen, ben de öyleyim. Aslında şu var, yani tabii ki bir yılların bir birikimi var. Yani ben sadece şu an kalkıp sosyal medya eğitimi versem, verebilecek kadar bilgiye sahibim. Ve birçok kişiye de aslında bedava veriyorsun insanların, yani kitlelerin tanıdığı insanlara da verdim de, biliyorum, ücretsiz bir şekilde destek olsun diye insanlara ücretsiz böyle çalışmalar yaptım onlara. Tabii ki bu bir kitap da olabilir, bir başlangıç da olabilir. Mutlaka vardır her şey bir vakti diye düşünüyorum. Çünkü Reels videolarını çekerken de benim bir niyetim vardı. Vakti zamanı geldiğinde o niyet gerçekleşti. Kitap için de dediğim gibi, mesela ben az önce bir olay anlattım burada. Biliyorsun, videoyu yarıda kesmek zorunda kaldık. Duygusal bir anlatım oldu. Bunun haricinde buna benzeyen ve bundan farklı şekillerde olan hayatımda çok farklı ağır imtihanlardan geçtim. Senin de bildiğin gibi. Aşıladığım umutu aslında kendime de aşılamış oluyordum. Böyle devam etti. Yani yarın öbür gün tabii benim içimden gelerek yazdığım çok fazla dua var. Çok fazla paylaşım var. Sağ olsun takipçilerimiz de buna çok rağbet gösteriyor. Belki yarın öbür gün böyle, aslında daha önceden vardı benim sosyal sorumluluk projesi kapsamında. Hani bir kitap yazma niyetim vardı ki bu kitabın da belirli bir kısmını yardım kuruluşlarına böyle bağışlamak babında. Şu an tabii ki hayatımda biraz yoğunluk var, koşturmacalar falan var. Belki biraz daha böyle hayatım biraz daha rayına girdiği zaman, kendime biraz daha fazla vakit ayırdığım zaman, çünkü güzel bir şey yapıp güzel bir iz bırakmak gerekiyor. Yoksa ben şu an bir kitap yazayım desem 5 günde bir tane kitap çıkartırım. Eski paylaşımlarıma baktığım zaman, ama olay sadece kitap çıkartmak değil. Olay sadece bu işlerden para kazanmak değil. Hem böyle insanların kalbine dokunmak, hem güzel bir iz bırakmak, güzel bir hatıra bırakmak, ama mutlaka onun da bir vakti vardır diye düşünüyorum. Bu kitabın duasını ben Kabe'de yapmıştım. Ne zaman kısmetse bana nasip olsun diye. olsun. Şöyle şeyler var, gene isim vermeden söyleyeceğim. Örnek veriyorum, hiç bilgi vermeyeyim de anlaşılmasın. Gittiğin X bir kişi var, sayfasıyla ilgili bir tüyo veriyorsun. 5-6 ayda 400-500 bin takipçi geliyor mesela. Ya bunları büyük paralarla yapabilirdin aslında, ama sen bunları hayrına... Yani şöyle, ben hani sen kendinden de bilirsin, ben sevdiğim insanlara her zaman katkıda bulunmayı seviyorum. Bu da bana iyi geliyor. Yani insanların mutluluğunu görmek beni de mutlu ediyor. İyi yerlere geldiğini görmek beni de mutlu ediyor. Orada hani benlikten ziyade bilgi paylaşımına ben değer veriyorum. Çünkü bunu sayfada da, yani şu an 16 bin paylaşımı geçti galiba 9 senede. 16 bin paylaşımın yani var bu bir sadece. takipçi sayısı değil, yani paylaşımdan bahsediyoruz. Yani ben kendi paylaşımımı bir yerde gördüğüm zaman bu benim diyebiliyorum. Yani 16 bin paylaşımın hepsini
tek tek şu an Gözüne aşina. gözüme aşina bir şekilde şey yapıyorum. Yani dediğim gibi burada aslında şöyle, ben insanlara değer kattığım zaman kendime de değer katmış oluyorum. Ya insanlar kendini hissettiği zaman ben de kendimi hissediyorum. Aslında hani insanları iyileşmesine, güzelleşmesine vesile olduğun zaman sen de iyileşiyorsun, sen de güzelleşiyorsun. Ve daha çok böyle karşına güzellikler, iyilikler çıkıyor. Ben onu gördüm. Yani sen ne kadar iyi yaşarsan, ne kadar iyilik yaparsan, ne kadar insana kalbine dokunabilirsen senin karşına da hep bu şekilde güzel insanlar çıkıyor. Yani ben bunu sayfada da çok fazla gördüm. Yani çok güzel yorumlar, yani çok güzel dualar ediliyor, çok güzel sözler sarf ediliyor bizim için. Ben her zaman diyorum ki hani bizim sayfamızdan memnunsanız memnuniyetinizi Allah'a bildirin, şikayetiniz varsa ona bildirin. Çünkü ne kadar ben şikayet alırsam, ne kadar eleştiri alırsam bunları bir şekilde kendimi geliştirmek için bir basamak olarak kullanıyorum. Hani kuyuyu kazıyorlar, eşeği atıyorlar, sonra da üstüne toprağı atıyorlar ama eşek o basamakları toprağa basamak olarak kullanıp üste çıkıyor. Bir de bazı durumlar tabii herkes eleştirebilir ama senin bildiğin doğrular varsa da sonuna kadar gitmen gerekiyor. Senin sayfanda paylaştığın bir kurbağa hikayesi vardı. İnsanların söylediklerine çok fazla takılmamak lazım. Onun için senin gittiğin yol doğruysa, inanıyorsan, güveniyorsan ve seni de destekliyorlarsa gerçekten, bu işin sonuna baktığın zaman doğru bir yola çıkıyorsa kalbini her zaman en büyük rota olarak kullanman gerekiyor. Yani hep şey vardır, böyle şey derler. İnsanlar sana fetva verse de sen kalbini danış diye. Şöyle bir şey var. Bir işe başlarken mesela sen bu sayfaya başladığın zaman hani herkes belki 100 kişiden 99 eleştiriyor. Yani ne işin var, ne alaka falan. Ama başarılı olduğun zaman o 100 kişiden 100 kişi de hani nasıl olur, biz nasıl yaparız, biz de yapabilir miyiz? Bu her şeyde geçerli. Evet. Şunu görüyorum ben. Bir işe başlıyorum dediğin zaman, bu işe başladın Sedat sen. Bana demedin ki Onur bana para ver. Onur işte şunu ver, Onur bunu ver demedin ki. Kendi emeğinle yapıyor. Ben niye eleştireyim? Ya Sedat, benim sana diyeceğim şey yaparsın Sedat. Ben ne yapabilirim sana? Bu. Peki şöyle bir şey soracağım. Dediğim gibi ben gene biliyorum ama takipçilerimiz, benim ve senin takipçilerin bilsin diye. Ben normal bir Instagram sayfası açarsam senin bu tevekkül vaktiyle aynı mı oluyor? Senin benden teknik ne fark? Marka, patent vesaire. Onları anlatır mısın? Şöyle yani tevekkül vakti adı altında şu an benim gördüğüm Instagram'da 30-40 tane sayfa var. Tabii uzantıları farklı bizden. Aslında onların hepsini kapatma yetkimiz var. Bu ismin hiçbir yerde geçmemesi gerekiyor. Çünkü Türk Patent Marka Kurumu tarafından biz 3 sene önce bu markanın patentini ücret verip aldık. Çünkü şöyle yani tevekkül vaktinin patentini aldık. Yani tabii ki büyük bir platform, büyük bir sayı olduğu için insanlar bunu farklı anlamlarda kullanabiliyor. Şimdi ben mesela sayfayı tek yönetiyorum. Belki birini aldığım zaman yanlış bir şeyler paylaşabilir, yanlış söylemlerde bulunabilir. Bu da bizim sayfanın adına kötü itibarsızlaştırabilir. Mesela benim başıma öyle bir isim geldi. Şimdi tam adını vermeyeyim, ben biliyorum sayfayı ama tevekkül vakti artı uzantılı bir sayfa bir gruba saldırıyor, onları eleştiriyor. Sonra o grup gelip bizim sayfamızı kapatmaya çalışıyor. Ben de olayı anlamaya çalıştığımda aslında o paylaşım yapan, eleştiren kişinin ben olmadığımı, başka tevekkül vakti uzantılı bir sayfanın olduğunu. Yani yarın öbür gün tabii bunlar mahkeme boyutları olduğunda, başka bir şey olduğunda senin resmi bir belgen olması lazım elinde. Biz biraz da hani paylaşımlarımızın bize ait olduğunu, logomuzun koyduğumuz her yerde bizim aslında bir imzamız olduğunu, bizim onun arkasında olduğumuzu gösteriyor bu. Yani diğer paylaşımlardan biz bağımsızız. Bizim ismimizde bir sürü sayfa olabilir uzantılı ama biz onların hepsinden bağımsız. Tabii ki dediğim gibi bunu yanlış insanlardan para toplayabilirler, insanları dolandırabilirler, başka şeyler yapabilirler bizim sayfamızın ismini kullanırken, ki ben buna da gene şahidim. Bizim sayfamızı tanıdığını iddia edip sayfalarını satın almak istiyorlarmış insanların. Ki ben hiçbirini tanımıyorum. Böyle bir şeyden haberim de yok. Benim kulağıma birçok şey geliyor. Herkes Sedat seni tanıyor, ismini. Yani tevekkül vakti Sedat Sevinmiş dediğin zaman sosyal medyada tanıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim, aslında yani burada biraz şey var. İnsanlar seni seviyorsa, ben biraz da şunu görüyorum. Yani Allah seni ne kadar seviyorsa insanlar da o kadar sevdirir gibi. Ya sen iyi bir şey yapmaya çalışıyorsan, düzgün bir yolda gitmeye çalışıyorsan aslında hani bu sevginin gerçek kaynağı ben değilim. Yani biz sadece bazı şeyler vesile olmaya çalışıyoruz. Paylaşımlarla, işte ne bileyim gönderilerle, videolarla falan. Yani o sevgi varsa, öyle bir sevgi tamamen Allah'a aittir. Bizlik bir şey yok aslında. Bu şeylere de biraz bahseder misin? Yani yarın gün benim de başıma gelecekmiş. Mail adresime link yollayacak, sayfalarımı çalmaya çalışacaklar. Senin de günde sağ olsunlar bir iki kere çalmaya çalışıyorlar. Evet, yani arkadaşlarla muhatap da olduğumuz durumlar oldu. Yani yapmayın bu işleri. Hatta bir tanesine ben şunu söyledim, benim sayfamı çalmak isteyen biri. Ya kardeşim bak yapma. Hani gel sen bir tane sayfa aç, ben seni destekleyeyim, bak bizim sayfamız var. Yani yapma bu işleri, sana bir faydası yok. Yani bir gün seni polis yakalayacak, bir şey yapacak. Ya teşekkür ederim falan dedi. Ya bize göre değil, yapamayız dedi. Hakkını helal et dedi. Ben de helallik aldı, gitti. Mesela şöyle,
İnsanların sayfalarına, mesaj kutularına link gönderiyorlar. Sanki bunu Instagram yazmış gibi. İşte ya da insanların sayfalarını çaldıktan sonra farklı paylaşımlarla onlardan para almaya çalışıyorlar. İşte borsaya yönlendirme, işte şuradan şu kadar kazandık, buradan bu kadar. Ya da mail adresleri varsa profillerinde o profillerine mailler atıyorlar. Aynı sanki Instagram atmış gibi. Bunun aslında çok basit bir ayarı var. Onu söyleyeyim. İzleyenler belki bir şey olur, bir bilgi olur. Onu şey yaparlar. Instagram profil ayarlarında bir yer var. Instagram'ın sana attığı maillerin hepsi hangi günse orada gözüküyor. Oradan teyit edebilirler basit bir şekilde. Neresinde? Tam detayını bilmiyorum ama güvenlik ayarlarında Güvenlik bir yer vardı. ayarlarında. Instagram'dan gelen e-postalar gibi bir ayar var orada. Tamam. Orada son 14 gün içinde sana attığı mailler gözüküyor. Mesela bir de şöyle bir şey var. Benim Instagram'ı kurduğum mail adresi başka. Profilimde yazan mail adresi başka. Ama tabii ki oradaki mail adresini gördükleri için oraya mail atıyorlar. Ben direkt anlıyorum sayfayı çalmaya çalıştıklarını. Yani güvenlik önlemlerini mümkün olduğu kadar arttırsınlar. Yedek doğrulama kodlarını alsınlar. WhatsApp yedek kodlar var, onları alsınlar. 2 faktörlü doğrulamayı atsınlar. Zaten şu an sayfa çalma o kadar da şey değil, kolay değil. Güvenlik önlemlerini bayağı bir arttırdılar. Çünkü sayfalar emek veriyorlar. Çalınması yani şu an hırsızlıklar sanal bir şekilde gerçekleşiyor. Şeye gerek yok. Yani senin sayfayı çalsa da en fazla 1 saat elinde tutar. Yasal olarak tık diye alıyorsun. Ya tabii bütün çünkü marka patentin var, bütün her her şeyin var. bizde tabii ki yani. Ya İlginç olur bir şey sayfanın bu. ismini falan değiştiriyor. Zaman kaybı olur onlara. Başka hiçbir Ya şey bir de olmaz. tabii ki bunun resmi boyutu var. Yani pişmanlık Onlar hiç olur. konuşmadık zaten. Hapis o, boyutu var. O apayrı bambaşka bir boyut. Onlar hiç konuşmadık. Deniyorlar ama biz artık yani ben başlarda konuşuyordum, ikna etmeye çalışıyordum ama şimdi artık konuşmuyorum da. Yani attıkları bir mesajdan anlayabiliyorsun ne demek istediklerini. İşte hakkınızda şöyle bir şey diyorlar falan. Hatta bir kere bana fotoğraf atmışlardı. Sayfamın ismini yanlış yazmışlardı. Oraya kesmişler. Tevekkül vakti değil de orada bir harfi değiştirip atmışlar. Bu sayfa işte şikayetçiyim hakkında şöyle bir şeyler yazmışlar. Ben bundan şikayetçiyim gibilerinden. Ben de baktım ismi yanlış yazmışlar. Ben düzelttim. Tevekkül vakti yazdım. Onlara gönderdim. Hani yanlış yazmışsınız gibilerinden. Yani şimdi insanlar tabii bunu Instagram olsun, diğer platformlar olsun çok fazla bizim kadar aşina değiller. Biz tabii yıllardır bu işin içinde olduğumuz için gelen bir mesajdan, gelen bir mailden neyin olduğunu çok rahat bir şekilde anlıyoruz. Dikkat etsinler. Sadece linklere emin olmadığı linklere basmasınlar. Hiçbir linke basmasınlar. Ve kimseye de şifrelerini falan özellikle e-posta adresini falan vermesinler yani. Şey var bir de o çok komik gelmişti bana. Senin telefonda görmüştüm. Tam özür dilerim. Instagram'dan yazmış gibi yazıyorlar ama kelime hataları var. Ya işte yani hırsızlık yapıyorsan da git bir Google'a aynen öyle. Kelimenin doğru yazılışına bak. Hani yani yapma da yapıyorsan onun da hakkını ver. İşte yani yapamıyorlar. Allah bir şekilde engel oluyor da yani tabii dikkat etmek lazım. Dediğim gibi linklere falan tıklanması, mail adresine gelen mail postalarını Instagram'dan teyit etmeden açmasınlar, linke basmasınlar. Herhangi bir Instagram harcı ona benzer sayfalar yapıyorlar. O da şifreleri girdikleri anda diğer karşı tarafa geçmiş oluyor. Ve ne oluyor? Mesela senin sayfanı çalan kişi orada bir şeyler paylaşıyor. Ben de sen zannedip oraya para gönderebiliyorum. Emin olmadıkları hiçbir yere para göndermesinler, teyit alsınlar. Mesela bizim de vakıf çalışmalarımız oluyor. Hani çalıştığımız vakıfa bu vakıfla mı çalışıyorsunuz diye sorup bizden teyit alıyorlar. Bu çok güzel bir şey mesela. Hani bu bir güvensizlik değil, tamamen güven olması için yapılan bir şey. Bunu devam etmeleri lazım. Emin olmadıkları hiçbir yerle para gönderim falan yapmamaları lazım. Sedat, biz okulu beraber okuduk. Stajı beraber yaptık. Evet. Yaz tatillerinde beraberdik. Evlerimiz beraberdi. Birçok şeyi beraber yaptık. Dershanelere beraber gittik. Beraber arkadaşlıklar kurduk. Güzel günler geçti. Ben takipçilerimizle bir şeyi paylaşmak istiyorum müsaaden olursa seninle ilgili. Eğitim alıyorduk şirketin eğitimini. Orada eğitim veren bayan şöyle bir şey demişti. Paraşütünün iplerini kime bağlatırsın? Hatırlıyor musun? Evet tabi bayağı oldu ama yaklaşık bir 15 sene falan oldu. 15 sene oldu. Ben dedim paraşütlerimi iplerini Sedat'a bağlatırım. Şey çok güzel Sedat. Bir insana bir görev veriyor. Sedat bunu yap. Mesela şey yok sende. Bazı insanlarda var. Benim biraz takıntılı olduğum bir konu. Sen diyorsun ki şunu yap. Tabii yaparım ne demek? Ama yapmıyor. Ama takip etmek zorunda kalıyorsun. Mesela sana çok önemli bir şey de verdiğim zaman örnek veriyorum. Yani yapamayacağım bir şey söylemedim. İstemem senden zaten de. Hiç olmadı zaten. Hani Onur ben bunu yapamam demedin hiçbir zaman. Sağ ol. Ben de yapamayacağım bir şey istemedim. Ama bir şey söylediğim zaman gözüm kapalı. Örnek veriyorum kamerayı aç Sedat dediğim zaman biliyorum ki açmışsındır. Kalkıp benim kontrol etmeme gerek yok. Yani bu insanlarda güven verici bir his uyandırıyor. Çok önemli. Bence çok önemli. Yani hepsi söylerim. Erkeğin bir süsü yok. Bayan yüzük takar, saat takar, kıyafeti ona göredir. Ama erkeğin hiçbir süsü yok. Sözüdür. Dürüstlüğüdür. Yani çok önemli bir şey Sedat. Çok kale alınmıyor bu sözlerde. Bu devirde gerçekten azaldı. Yani insanların birbirine güvenleri azaldı. Yani güven aslında parayla satın alabilecek bir şey de değil.
Yani bu zamanın getirdiği ve kişilikle de alakalı bir durum. Yani ne kadar güvenilir olursan senin için o kadar iyi. Çünkü Her kapı sen açılır. güvenilir oluyorsun, karşıdan da aynı şeyi bekliyorsun. Şey de dediğin gibi yani hani bir işi verdiğin zaman kafan rahat. Hani tamam ben onu ona söyledim, tamam o iş biter, onu bir şekilde çözer. Ya dediğim gibi bu güveni parayla satın alamazsın, zamanla oturan bir şey Oturur. aslında. Yani belki biz seninle tanıştığımız ilk 2-3 sene böyle bir şey olmamıştır. Belki sonradan gelişmiştir. Biliyorsun ilk tanıştığımızda seninle muhabbetlerimiz farklı diye tartışıyorduk. Ondan sonra O da sevgiden kaynaklanan Tabii, bir şeydi o tartışma. Ben Evet, öyle evet. hissediyorum. Aynen öyle, doğru. Yani şeyi de var. İş yerlerinde küçük yaşlarda büyük açılışlara yollandık, büyük işlere yollandık. Özel bir şirkette, herkesin bildiği özel bir şirkette Herkesin aslında 10 bildiği sene, özel bir şirkette 10 sene çalıştık beraberce. Büyük açılışlara yollandık, büyük görevler verildi. Üzerimizdeki çok kişiye örnek veriyorum. Kasanın anahtarı verilmezken bize verildi. Bu tarz birçok şey hani maddi olarak ne getirdi? Hiçbir şey. Ama insan onuru oluyor. Güzel bir şey bunlar. Yani herkese güvenemediği bir toplumda birine güvenmek gerçekten büyük bir zenginlik. Dediğim gibi paranın satın alamayacağı bir şey. Güven ve tecrübe aynı şekilde. Bunlar parayla satın alacak şeyler. Kesinlikle öyle. Sedat, biz bir de memur çocuklarıyız. Senin baban da, benim babam da bunlar vardı. Böyle paradan çok itibara, saygı duyulmaya, güvenilmeye örnek veriyordu. Belki de onların çocukları olmamız bu artı. Evet. Yani bu huy, olması gereken bu huy ama artı bir huy gibi şu an, biliyor musun? Yani nadir olan bir huy. Yani para bir şekilde kazanılıyor ve kaybediliyor. Tekrardan kazanılabiliyor ama güveni kaybettiğin zaman tekrardan geri kazanamayabiliyorsun. Hani ne kadar şey yaparsan yap, o güven koptuğu anda sanki bir ip kopması gibi oldu. İpi aynı yerden bağlasan da orada bir düğümün izi oluyor. Düğümün izi oluyor. Ya o güveni devam ettirmek de büyük bir başarı. Yani bu devirde mesela kimse kimseye güvenemiyor, çoluğun çocuğuna emanet edemiyor. Farklı bir devirde yaşıyoruz. Ben mesela eski İstanbul'da doğdum. Edirne Kapı Fatih'te geçti çocukluğum. Ki babam daha önceyi anlatıyordu bana 60'lı yılları. Kapılarının açık, kilitlemediği yaşantı, o zamanlar yaşadığı zamanları anlatıyordu. O kadar insanlar birbirine güveniyor. Şimdi çelik kapılar, parmak izleri, kimse kimseye güvenemiyor. Böyle bir hale geldik ve inşallah böyle de kalır. Daha da kötüye Daha da gitmez kötüye ama. gitmez. Şey düşünüyorum ben mesela. Bir arabanın yanından geçiyorum Sedat. Bakıyorum arabanın önünde torpidoda cep telefonu duruyor. Ben onu çalmıyorum. Hani herkes öyle benim gibi olsa. Ben arabanın kapısı açık olsa da o telefonu çalmam. Evet. Hani herkes o şekilde olsa kapıyı da kilitlemene gerek kalmaz ki arabanın kapısını. Bilmiyorum, o ayrı bir ahlak. Onu yani Güven çok güzel bir şey. o şeyin içinde olmadığım için bilemem. Biz şu an aşağı yukarı bir saattir konuşuyoruz. Bizi bir saattir buraya kadar gelen olduysa ona da bir hediye verelim artık. Sedat, benim bildiğim gene takipçilerimizin bilmediği o üniversite sınavı ile ilgili bir komik mi diyelim, ilginç mi diyelim Evet, bir anı vardı. değişik. Onu anlatır mısın? Şöyle biliyorsun beraber dershaneye gitmiştik bir zamanlarda. Annemle babam bana destek olsunlar diye üniversite sınavına girdiler benimle beraber. Annem de babam da benim lise mezunu. Benim üniversite kazandığım sene kendi sınav sonuçlarıma bakarken kendimi gördüm, sevindim. Sonra anneme baktım. Baktım annem de üniversite sınavını kazanmış. Benim annem normalde meslek lisesi mezunu. Ondan sonra bir baktım ev idaresi diye bir bölüm kazanmış. Sonra babama baktığım zaman o da bir kamuyla ilgili bir bölüm kazandı. Büro yönetimi miydi? Büro Ben mi yanlış yönetimi, evet, anlatıyorum? büro yönetimiyle ilgili bir bölüm kazandı. Sonra ben sınav sonuçlarını aldım. Annemler, babam sordu, ne yaptın oğlum, kazandın mı diye. Evet dedim, kazandım ama tek değilim dedim. Nasıl falan dediler. Dedim ki anne sen de üniversiteyi kazanmışsın. Baba sen de üniversiteyi kazanmışsın. Hani belki bu Türkiye tarihinde ender görülen bir olaydır. Milyonda Hani bir ihtimal. belki milyonda bir ihtimal. Yani biz aynı yılda hem annem hem ben hem babam üniversiteyi kazandık. Ben bitirdim. Annem de bitirdi üniversiteyi. Açık öğretim okudu, bitirdi. Babam ilk seneden sonra üniversiteyi bırakmak zorunda kaldı. Yani anneyle babanın burada da aslında biraz desteğine de dikkat etmek lazım. Onlar bana bir destek olsun diye girdiler ama onlar da kendi içindeki potansiyeli çıkartmış oldular. Türkiye'de nadir yaşanan bir olayla aslında karşı karşıya kaldık ve annem de üniversite mezunu olmuş oldu. Benimle beraber ben de bitirdim, annem de bitirdi. Güzel bir şey aslında. Ben de üniversiteyle ilgili seninle bir anımızı anlatayım. Üniversite sınavına girecektik. İyi kötü bir stres oluyor. O gün annemle babam gittiler. Sen de beni hatırlıyor musun? Hı-hı. Bizim evde tek bırakmışlardı. Hani uyuyun, uykusuzluk çekmeyin, böyle yarın şeye girmeyin diye. Sedat, ben sağ ayağımın serçe parmağını o gün var 15 kere falan koltuğa vurmuştum. Ağrıdan ben o gece uyumamıştım. Sen de uyutmamıştın. Doğru. Yani bazen bir çaba veriyor insanlar ama işte sen onu yapamayacaksan olmuyor, biliyor musun? Evet. O gece ağrıdan, sızıdan uyuyamadık. Yani sen serçe parmağını bir günden fazla 2 kere çarparsın. 15 kere falan çarpmazsın. Olabilir. Belki bir stres, sıkıntı rüyaya yansımış olabilir orada. Onu attım belki de oradan. O gece uyuyamamıştık. Güzel bir Rahatlatmıştı şeydi seni. ya. O da benim seninle bir anım.
2 sene mi 1 sene mi aynı dershanede gittik? Bir sene ortaktık, evet. 2 sene ortak gittik, sonra ayrı ayrı gittik yine. Sağ olsun babalarımız, annelerimiz şey yapmadılar. Hani ilk Evet. sene kazanamadın, sen yapamazsın Anne baba demediler. desteği çok önemli. Bir de yani üniversite sınavına şimdi kardeşlerimiz de giriyor. Yani her şeyin sonu değil. Yani üniversite sınavını kazanamamak her şeyin sonu değil. Değil. Mesela ben ilk sınava girdiğimde yarım puanla kaybetmiştim. Sadece yarım puanla üniversite sınavını kaybetmiştim. Ama sonra kazandığım sene üniversiteye gittiğimde orada kız arkadaşımla tanışıp evlenmiştim. Hala uzun yıllar süren bir evliliğim var. Yani bazı şeyler kadersel de olabiliyor. Olan da hayır vardır demek lazım. Çok da kafaya takmamak lazım. Sadece şu var. Elinden geleni yaptın. Bütün çalışmaları yaptın. Bütün yapman gereken her şeyi yaptın. Sınava hazırsın. Giriyorsun. Artık ne sonuç gelirse vardır bir hayır diyorsun. Sen okudun Tekirdağ'da, İstanbul'da yaşıyorduk o zaman. Ben de orayı kazanmak istiyordum. Benim aldığım puanın 6 ile okula giren oldu. Neye göre girdi onu hala bilmiyorum. Hani noktaya kadar puanlar aklımda. Ben oraya okuyamadım. Ben de Çankırı'da okudum ama işte ben de orada eşimi tanıdım. Hani eşim de bence... Kısmet, evet, bazı şeyler. Senin eşin de bence senin için öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Ben kendi eşim için de öyle düşünüyorum. Hani bizim bulabileceğimiz en iyi insanlardı. Belki oradan denk geldi Sedat. İşte yani biz bazen acele karar verebiliyoruz. Ya bir şeyi kaybettiğimiz zaman, mesela üniversite sınavı. Ben yarım puanla kaybettiğimde çok üzülmüştüm. Yani bir insan yarım puanla üniversite sınavını kaybedebilir mi? Demek ki kaybedebiliyor. Yani 0.5 de değil. 0.5. Onun da altında bir puanla kaybetmiş. Ama demek ki Allah sana daha iyisini, ya daha iyi kapılar açılacak, daha güzel şeyler olacak. Sadece orada biraz isyana düşmeden sen yine elinden geleni yapıp yoluna devam etmen gerekiyor aslında. Kesinlikle öyle. Çünkü hayat seni zaten bir şeyler hazırlıyor. Demek ki o sene orayı kazanmaman gerekiyordu. Daha güzel, daha farklı bir hayat senin için hazırlanıyor. Sadece onu beklemek lazım sabırla. Lisede sınıfımızda çok iyi olan, sonra çok kötü olan Sınıf birincisiydi. insanlar vardı. Sonradan İşte, farklı yollara girdik. işte Evet. olabiliyor Sedat. O yüzden hani Evet. ne olur diye Yani değil de sınıf ne oldu başarısı hayatındaki tamamen her şeyi etkileyecek diye bir şey değil. Dediğin gibi konuştuğun kişiyi biliyorum. Kendisi 100 alamayınca oturup ağlayan bir insandı. Biz dedik yani çok güzel bir bölümü kazanır üniversitede. Ben Kesin öyle dedik işte 4 yıllık şöyle bölümler, böyle bölümler. Ama sonradan hayat hikayesini duyduk ki çok farklı yollara, çok pişman olacağı şeylere bulaşmış ve onu duyduğumuzda şaşırmıştık. Yani dediğimiz gibi yani her şeyi okul başarısıyla ölçmemek lazım. Hayat bir şekilde devam ediyor. Yani Ama anne ve babanın her koşulda ne olursa olsun çocuklarının yanında olduklarını hissettirmeleri gerekiyor. Yani sırf bana destek olsunlar diye girdikleri üniversite sınavını kazanıyorlardı ve annem üniversiteyi bitiriyordu yani. Böyle şeyler olabiliyor hayatta. Sedat, bizi ofisinde ağırladın. Bize vakit ayırdın. Takipçilerimize kendinden bahsettin. Özelinden bahsettin. Biraz ağladık, biraz güldük. Hepsi bir arada karışık oldu. Evet, güzel, hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederiz her şey için, zaman Ben teşekkür ayırdığın ederim. için. Ayağına sağlık. Senin YouTube kanalını takip etmeyen bizim takipçilerimiz varsa mutlaka etsin. Çok güzel sohbetler ve çok güzel yerlere gidiyorsun. Doğa harikası yerleri de bizlere gösterme fırsatı veriyorsun. Ben de onun için teşekkür ediyorum. Buraya geldiğin için de ayrıca tekrardan teşekkür ederim. Bizim takipçiler de biraz az ama onlar da senin sayfanı takip etsinler. Beğeni göndersinler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olarak Sedat'ın sayfasında takip ederek bize destek olursanız çok seviniriz.